Sana bir soru. Hele bir etrafına bak bakayım. Kaç arkadaşın evli? Kaç tanesi 30'u geçmiş ama hala bekar? Büyük ihtimalle düşündüğünden çok daha fazla. Bu bir hissiyatla değil, rakamlar da bunu söylüyor. Türkiye'de son 20 yılda evlilik oranı düşüş trendinde. Çin 2024'ün ilk 9 ayında geçen yıla göre %16 daha az evlilik kaydı yaptı. Japonya'da 2023'te evlilik sayısı 500 binin altına düştü. Hem de 90 yıldır ilk kez. Amerika'da 25 yaşındaki kadınların sadece %23'ü, erkeklerin %20'si hayatlarında bir evlilik bile yapmamış. Ve büyük ihtimalle bu istatistiklerin içinde sen de varsın. Ya da yakın çevrenden birileri bu tabloya dahil. Peki niye? İnsanlar mı bencilleşti? Ekonomi mi bozuldu? Yoksa modern hayat evlilik denen kurumu sessiz sedasız öldürdü mü? Bugün sana bu 3 cevabında doğru olduğunu ve daha fazlasını göstereceğim. Ama önce şunu netleştirelim. Kimse evlenmiyor değil. Herkes erteliyor. Ve bu erteleme birikince kimse evlenmiyor gibi görünüyor. Önce fotoğrafı bir çekelim. Sonra derinine ineriz. TÜİK'in 2024 verilerine göre Türkiye'de evlenen çift sayısı 2001'den beri düşüyor. Kaba evlenme hızı binde 6,65. Yani her 1000 kişiden sadece 6 ile 7'si evleniyor. Ve ilk evlenme yaşı da yükseldi. Erkeklerde 28,3, kadınlarda 25,7. 10 yıl öncesine göre bu yaşlar 2 yıl geç. Küresel tabloya bakınca aynı şey. Avrupa Birliği'nde kaba evlenme hızı 1960'larda binde 8 iken şu an binde 4'e düşmüş. Yani yarı yarıya. Çin'de 2013'te 13 milyon evlilik varken 2024 yılı 6 milyona bile ulaşamadı. Japonya'da durum daha ağır. 90 yıldır ilk kez 500 binin altına düştü. Amerika'da ise durum daha çarpıcı. Pew Research verilerine göre yetişkinlerin %42'si partnersiz ve tek kişilik hanelerin sayısı 2024'te 38,5 milyona ulaştı. Yani neredeyse her 3 haneden biri tek kişi. Bir de şu var. Institute for Family Studies uzmanları bugün 18 ile 19 yaşında olan gençlerin 3'te biri 45 yaşına kadar hiç evlenmemiş olacak diyor. 3'te biri ne demek ya? Bu tarihte hiç görülmemiş bir oran. Yani mesele sadece biraz azaldı filan değil. Bir kurumun tarihsel çöküşünü izliyoruz. Şimdi asıl kısma gelelim. Neden? Birden fazla sebep var ve hepsi aynı anda çalışıyor. Sırayla gidelim. Birinci sebep ekonomi. Bu en somut ve en yüzeydeki sebep ama bir o kadar da belirleyici. Türkiye'de 2024 verilerine göre ortalama bir evliliğin toplam maliyeti beyaz eşya, mobilya, altın, düğün, çeyiz hepsi dahil 935 bin lirayı buldu. Bu rakam gençlerin yıllık gelirinin çok üstünde ve bu daha sadece düğün maliyeti bak. Sonra kira geliyor, faturalar geliyor, ev geçindirme geliyor. Global tablo da benzer. Reuters'e göre Çin'de ekonomik belirsizlik ve artan yaşam maliyetleri gençleri evliliği ertelemeye zorluyor. Newsweek'te aktarılan uzmanlar aynı şeyi söylüyor. Gençler artık 20'li yaşların başında yetişkin hayatına giremiyor. Ekonomik olarak ayağa kalkmak çok geç oluyor. Şöyle düşün, ev fiyatları ücretlerden çok daha hızlı artıyor. Bir asgari ücretli için ev sahibi olmak Türkiye'de hayali bile imkansız oldu. Yüksek kirada oturuyorsan zaten yarın ne olacağını bile bilmiyorsun. Böyle bir tabloda gel evlenelim demek gerçekçi bir teklif değil, bir dilek gibi. Ekonomi kötüyken kimse ömürlük söz veremiyor haliyle. İkinci sebep değişen kadın rolü ve ekonomik bağımsızlık. Bak bu kısım önemli. Çünkü çoğu kişi burayı yanlış anlıyor. Kadınların iş gücüne girmesi, eğitim seviyesinin yükselmesi ve ekonomik bağımsızlığın artması evlilik oranlarını dünya çapında düşürdü. Ama bu kadınlar evlenmek istemiyor demek değil, yanlış anlaşılmasın. Bu şu demek. Bir kadın artık sadece hayatını kurtarmak için evlenmek zorunda değil. Kendi parasını kazanabiliyor, kendi kararlarını verebiliyor, kendi hayatını yaşayabiliyor. Ve dolayısıyla evlilikten beklentisi de değişti. Artık bana bakacak biri değil, hayatımı zenginleştirecek biri arıyor. Eskiden evlilik bir güvenlik ağıydı. Şimdi bir tercih. Ve tercih olduğu anda standartlar yükseliyor. Bu ne iyi ne kötü. Bu sadece gerçek. Ama sonuç şu. Hem kadın hem erkek daha uzun süre doğru kişiyi bekliyor. Ve bekleme kültürel bir norm haline geldi. Üçüncü sebep seçenek paradoksu. Şimdi buraya iyi bak. Çünkü bu psikolojik olarak en ilginç kısım. Barry Schwartz adlı bir psikoloğun Seçim Paradoksu diye bir kitabı var. Ana argümanı şu. Seçeneklerin çoğaldıkça karar vermek zorlaşıyor. Ve verdiğin kararlardan da mutlu olmuyorsun. Çünkü hep belki daha iyisi vardı hissi kalıyor. Tinder'ı düşün bir, Bumble'ı düşün, Instagram'ı düşün. 30 yıl önce bir insan hayatı boyunca ortalama 10 ile 15 potansiyel eşle tanışırdı. Şimdi bir öğleden sonra 100 kişiyle meç oluyorsun. Beynin bu kadar seçeneği işleyemiyor. Ve olan şey şu, kimseye tam bağlanamıyorsun. Çünkü telefonunda her an belki daha iyisi vardır fikri var. Yanındaki kişi sana yetmiyor. Çünkü zihninde her zaman bir sonraki var. Bu ilişki güzel ama şu var. Şu güzel ama bu yok.
Böyle böyle hiç kimse yeterli olmuyor. Bunun bir de adı var. Grass is greener sindrom. Yanındaki bahçe hep daha yeşil görünüyor. Ama gidiyorsun, o da yetmiyor. Çünkü sorun bahçede değil, senin bakışında. Dördüncü sebep, sosyal medyanın yarattığı imaj baskısı. Sosyal medya evliliği iki yönden öldürüyor. Birinci yön, mükemmel ilişki illüzyonu. Instagram'da gördüğün her çift mutlu, her tatilde birlikte, her yıl dönümünde büyük sürpriz. Standartlar tavan yaptı ve gerçek hayatta o standartlara ulaşmak imkansız. Çünkü Instagram'daki çiftlerin hayatı da o gösterdikleri gibi değil. Ama sen sadece görüntüyü görüyorsun. Marmara Bölge Gazetesi bir analiz yapmış. Ünlü çiftlerin ani boşanmalarını incelemiş. Sence ne bulmuş? Sosyal medya baskısı, sürekli mutlu görünme çabası, çiftlerin kendi sorunlarıyla yüzleşmesini engelliyor. Yani gösterdiğin mutluluğun ardında bir yorgunluk birikiyor ve sonunda kırılıyor. İkinci yön, kişisel marka kültürü. Herkes kendini bir brand olarak görmeye başladı. Yalnız da mutlu olabilirim mantrası her yerde. Kendine yatırım yap. Kimseye ihtiyacın yok. Bunların hepsi doğru olabilir. Ama toplu etkisi şu. Yakınlık, zayıflık gibi algılanıyor. Bağlanmak, kaybetmek gibi geliyor. Beşinci sebep, bağlanma korkusu ve geçmiş travmalar. Bugün 20 ile 30 yaş aralığındaki gençlerin çoğu boşanmış ailelerin çocukları. O ne diyor'nun bir analizinde bir kadın açık açık söylüyor. 30 yaşına gelmiş, hala kendi düzenini kurmamış biriyle ilişki yaşamak istemiyorum. Bu cümle basit görünüyor ama arkasında koca bir travma var. Belki babasının hiç işi olmadı. Belki annesi tüm evi tek başına taşıdı. Belki çocukluğunda güvensizlik yaşadı. Ve bu kişi şimdi evlilik önerisine hayır diyor. Çünkü aynısını tekrar yaşamaktan korkuyor. Böyle milyonlarca kişi var. Herkes kendi yaralarıyla geliyor masaya. Ve o yaralar iyileşmeden bağlanmak çok riskli görünüyor. Şimdi Türkiye özelinde ekleyeceğim bir iki şey var. Türkiye'de global sebeplerin hepsi geçerli. Ekonomi, seçenek paradoksu, sosyal medya, bağlanma korkusu. Ama üstüne bir de yerel katmanlar var. Birinci katman aile baskısı. Türkiye'de evlilik hala büyük ölçüde aile işi. Kızımızı kime vereceğiz? Oğlumuza kim yaraşır? Bu tartışmalar gençlerin üstünde hala baskı yaratıyor. Ve modern gençler bu baskıya karşı ya erteliyor ya da tamamen reddediyor. İkinci katman göç. Genç nüfus büyük şehirlere göç ediyor. TÜİK verilerine göre evlenme hızının en düşük olduğu iller Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane gibi göç veren şehirler. Nüfus yaşlanıyor, gençler İstanbul'a, Ankara'ya gidiyor. Ve büyük şehirde ekonomi zorken, aileden uzakken evlilik daha zor bir karar oluyor. Üçüncü katman Alaçatı sendromu. Şaka yapmıyorum. Geçenlerde sosyal medyada Alaçatı'nın erkeklerle dolu olması ile ilgili bir tartışma çıktı. Bunun arkasında gerçek bir olgu var. Türkiye'deki genç erkeklerin sosyal ortamlara giderek daha yalnız kaldığı bir dönem yaşıyoruz. Kadınlar da yalnız ama farklı biçimde. İki taraf da birbirini bulamıyor çünkü aralarında bir uçurum açıldı. Ekonomik, kültürel, beklenti bazlı bir uçurum. Bu videoda sana evlilik iyidir, herkes evlenmeli demeyeceğim. Ama bir gerçeği de atlamayalım. Institute for Family Studies'in verilerine göre uzun vadeli sonuçlar ciddi. Yalnızlık ve izolasyon artıyor. Ekonomik olarak iki gelirli bir hane tek gelirliye göre çok daha güçlü. Sağlık verileri evli insanların uzun vadede daha uzun yaşadığını gösteriyor. Emeklilikte destek ağı olan biri olmayan birine göre çok daha iyi yaşlanıyor. Yani evlilik sadece gelenek değil. Aynı zamanda pratik bir hayatta kalma stratejisi ve bu stratejiyi terk ediyoruz. UNFPA'nın 2026 anketine göre 73 ülkeden 108 bin genç evlenmek istiyorum ama ekonomik ve konut engelleri var diyor. Yani gençler evlilikten vazgeçmedi. Sadece evlenemiyorlar. Bunun böyle nereye kadar gideceğini kimse tam bilmiyor. Ama şu bir gerçek ki nüfus giderek yaşlanacak. Çocuk sayısı azalacak. Emeklilik sistemleri çökecek. Yalnız ölüm daha yaygın olacak. Çin, Japonya, Kore şu an bunu yaşayamaya başladı bile. Ve Türkiye de aynı yolda gidiyor. Ama daha kişisel bir şey de var. Şu an 25 yaşındaysan ve evlenmek istemiyorum diyorsan 45 yaşında ne diyeceksin? 60 yaşında yalnız uyanmak nasıl bir his o zaman anlayacaksın. Yani günün sonunda şu bir gerçek ki artık kimse evlenmiyor. Ama bu bir seçim değil. Bu bir sonuç. Ekonominin sonucu. Değişen kadın rolünün sonucu. Sosyal medyanın sonucu. Seçenek paradoksunun sonucu. Bağlanma korkusunun sonucu ve bir de kimsenin gerçekten mutlu olmadığı bir dünyanın sonucu. Belki evlenmek istiyorsundur ve ekonomi izin vermiyordur. Belki istemiyorsundur ve kimse zorlamamalı. Ama şunu kendine dürüstçe sor. Bu tercih gerçekten tercih mi yoksa modern hayatın sana zorla verdiği bir sonuç mu? Çünkü cevap ne olursa olsun kararı bilinçli vermek, modern hayatın sana empoze ettiği bir şeyi kabullenmekten çok daha değerli. Bir sonraki videoda görüşürüz.